Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel orkide çiçeğimin yapımını anlatacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapraklarını dilerseniz böyle, dilerseniz de şu şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi açarak nasıl isterseniz. Malzemelerime baktığımda ip olarak ben pamuklu ip tercih ediyorum. Bu şekilde. Sap kısmı için telimiz var. Tığ olarak 3 numara 2,2 milim tığ kullanıyorum. Yine şu şekilde telimiz var. Makasımız var. Alt kısmını yapıştırmak için de çok az bir silikon kullanıyorum. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Evet, ilk olarak çiçeğimizin parçalarına bakalım. Şimdi bu parçadan gördüğünüz gibi 3 tane yapacağız. Şu küçük parçasından bir tane, bundan 2 tane, şu yapraktan da toplam 5 tane yapmış olacağız. Bu şekilde başlayabiliriz. Evet, ilk olarak orkidemizin şu arka üçlü yaprağını yapacağız. Hemen beyaz ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Evet. Şimdi şunu biraz çekiyorum. Halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. İkisini birden çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şu ipimi şöyle çekip ilk yaptığım sık iğneme ilmek kaydırma yapıp sihirli halkamı kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğneme hemen battım. İlmek kaydırma yaptım. Evet. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi yaptım. Şimdi bütün zincirlerin üzerini ilmek kaydırmayla dolduruyorum. Şu şekilde hemen son yaptığım zincirin yan tarafından batarak başlıyorum. Şu şekilde battım. Tam da 2 tane ilmeğim oldu. Direkt çekiyorum. İlmek kaydırma. Hemen yan tarafa ilmek kaydırma. Toplam 9 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şu uca kadar geliyorum. Ve 9'uncuyu yapıyorum. Evet. 9 tane ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi hemen zincir çektiğim yerin dibine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya bağlamış oldum. Şimdi yan tarafa bakın, hemen yan taraftaki sık iğneme bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane de bir yana yapıyorum. 2 tane daha ilmek kaydırma yapmış olduk yani. Toplam 3 tane yan yana ilmek kaydırma yaptık. Şu dibine bağladığımı da sayınca 3 tane oldu. Şimdi tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Yine aynı şekilde 9 tane ilmek kaydırma yapıyorum. İkinciden başladım. Sondan ikinci ilmek kaydırma. Bu şekilde 9 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya kadar geliyorum. Evet. Burayı da tamamladım. Şimdi yine dibine batıyorum. Zincir yaptığım yerin dibine battım. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane de yan tarafa yapıyorum. Yan taraftaki sık iğnemi batıyorum. İlmek kaydırma. Bu şekilde. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 2 ucunu oluşturduk. Şunu şu an sonuncuyu oluşturuyorum. Üçüncüyü oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı şekilde 9 tane ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum zincirlerimi. Evet, bunu da tamamladım. Şimdi yine dibine batıyorum. İlmek kaydırma yaptım ve bir yana batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Evet. 3 tane ucumuzu oluşturmuş olduk yaprağımızın, çiçeğimizin. Şimdi bunların üzerlerini doldurmaya geçiyoruz. Bunun için de tığımı bir kere doluyorum. Hemen şu ilk yaptığımız zincirimizin üzerine bakın, hemen şöyle şuraya ilk yaptığım zincirime
Hemen buraya batmam gerekiyor. Şu şekilde. Yarım trabzan yapıyorum. Bir kere doladım tığımı. Bu sırada şuradaki ipimi de yürütüyorum. Arkada kalmasın. Hemen batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bir tane yarım trabzanımı yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Yarım trabzan. Bu şekilde yarım trabzanlarla dolduruyoruz. Toplam burada 8 tane yarım trabzan yapıyorum. 3 tanesini yaptım. 5 tane daha yapmam gerekiyor. 4 5 6 7 ve sonuncuyu yapıyorum. Şu şekilde 8. Evet. Şimdi uç noktama geldim. Bakın. Şu şekilde şu uç noktama gelmiş oldum. Buraya aynı yere 3 tane yarım trabzan yapmam gerekiyor. Yine doladım. Batıyorum. Aynı yere 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 aynı yere 2 ve aynı yere 3. Evet, bu şekilde. Şu ipimi şuradan kesmek istiyorum. Evet, şimdi zincirlerimin karşı tarafını doldurmaya devam ediyorum. Bakın karşı tarafa geçtik. Burada 8 tane yarım trabzan yapmıştık ya. Aynı şekilde 8 tane de bu tarafa yapıyoruz. Şu şekilde şuradan. Bakın onu da hemen göstereyim. Şuna batmıyorum. Bu benim uç noktamın, aynı yere yaptığım yarım trabzanlar vardı ya 3 tane. Onun devamı bu. Şuradan batarak devam ediyorum. Şu şekilde. Şuradan batacağım. Hemen yaparken görünür. Zaten şöyle de anlayabilirsiniz. Burada 8 tane yaptık ya. Onların karşılarına denk gelecek zincirlere yapıyoruz. Bakın tam karşılıklı geliyor yaptığımız zincirler. Şu şekilde dallar oluşuyor ya yarım trabzanların. Bunların tam karşısına karşılıklı geliyor hepsi. O şekilde örerseniz daha hani rahatlıkla yaparsınız. Hemen battım. 8 tane yarım trabzanla devam ediyorum. 1 yan tarafa 2. Onu da şöyle nereye batıyoruz onu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle 2 tane parçası görünüyor. Değil mi? Bize doğru baktığımız zaman. Şu öndeki parçasını almıyorum. Şu parçası kalıyor. Şu arkadan batıyorum ben. Şu şekilde arkadan batıyorum. Öndekine batmıyorum. Şöyle arkaya doğru batıyorum. Oraları alıyoruz. 2 tane yapmıştım. Hemen üçüncüyü yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8.'yi yapıyorum. Evet, 8. 8 tane yarım trabzanımı tamamladım. Bu şekilde. Bakın tam karşılıklı denk geldi. Gördünüz mü? Tam böyle karşılıklı geliyor hepsi. O şekilde dikkat edin siz de. Şimdi yine ilmek kaydırma yaparak buramı tamamlıyorum. Burayı. İlk ucumu. Onu da bakın tam şöyle ortada kalıyor. Şurası değil. Tam ortada ilmek kaydırma. Hani 3 bu sırada 3 tane yapmıştık ya burada. Onun tam şöyle ortasına gelen kısım. Onu da şöyle dikkat edelim. Bakın sihirli halkam tam burada. Sihirli halkam tam burada. Sihirli halkamın takip ederek ilmek kaydırmamı yapıyorum. Tam şöyle ortasına denk geliyor. Şuraya yapacağım. Hemen orta kısmına, yani orta kısmına denk gelen ilmeğime battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Yine şimdi ikinci uca geçtik. Tığımın başına bir kere doladım. Aynı şekilde şurada ilk zincirime batıyorum ve yarım trabzan yaparak devam ediyorum. 8 tane yarım trabzan yapıyorduk. Bu şekilde iki ucumu da aynı şekilde tamamlıyorum. 8 yarım trabzan uca 3 tane yarım trabzan, 8 yarım trabzan. Sonrasında ilmek kaydırma yapıyoruz.
Sonra diğer uca devam edip bir üst sıraya geçelim. Evet, bir üst sıraya geçtim. Şimdi bu sırayı telle örmeye devam ediyorum. Telimi şu şekilde bakın kesmeden yapıyorum. Şu uç kısmını biraz kıvırdım. Bu şekilde örerken içe kaçmaması için uzunluk bırakmam gerekiyor çünkü. Şu uzunluğu, şu tel uzunluğunu bırakmamız gerekiyor. Onun için biraz kıvırdım ben ucunu. Bu şekilde daha rahat örülüyor çünkü. Hemen şu şekilde telimi tutuyorum. İpimi aldım. Evet. Bu sırada komple sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bütün ilmeklerin üzerlerini sık iğne ile tamamlıyorum. Hemen başlayalım. Yan taraftan ilmek kaydırma yaptığım yerin yan tarafına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yan tarafa batıyorum. İkinci sık iğnem. 9 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye geçiyorum. 4 telle örerek devam ediyoruz. Dokuz. Evet. Şimdi uç kısma gelmiş oldum. Buraya aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. Yine 9 tane sık iğne örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlmek kaydırma yapıyorum yan tarafa. Bu şekilde. Bakın bu şekilde oluşmuş oluyor. 9 tane bu tarafa yaptım. 9 tane bu tarafa yaptım. 3 tane de şu uç kısımda yaptım. Orta kısımda. Ya sayılarda 1-2 tane kaçırma yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı olmaz. Mesela atıyorum buraya 9 değil de 10 tane yaptınız. Buraya 10'uncu denk geldi. Veya buraya 9 tane değil de 10 tane yine yaptınız. 10 tanesi denk geldi. Hiç önemli değil. Bir sayıdan 2 sayıdan fazla bir şey olmaz. Bir sıkıntı çıkmaz. Aynı şekilde bu iki ucu da tamamlıyorum. Şöyle oluyor bitmiş halimiz. Bu şekilde bakın. Bu şekilde tamamlayacağız. Arkası böyle, önü böyle. Şimdi şu üstteki ikili yaprağımızı yapmaya başlayalım. Evet, sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Biraz ipimi çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve şunu biraz çekelim. 5. İpimi kapatıyorum. Halkamı tamamen çok böyle sıkı sıkı kapatmıyorum. Dikiş yaparken kullanacağız orayı çünkü. 1, 2, 3, 4, 5. İlk yaptığım sık iğneme ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Zincirlerimin üzerine ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. 9 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde üçlüdeki gibi ikilide de aynı şekilde 9 tane ilmek kaydırma yaparak şu uç noktaya kadar geliyorum. Evet, 9'uncuyu da yaptım. Şimdi zincir yaptığım yerin dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bağlıyorum oraya. Yan tarafa geçiyorum, ilmek kaydırma. Bir yana geçiyorum. Aynı şekilde bir kez daha ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Üzerlerini, zincirlerin üzerine 9 tane ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. Şu uç noktaya kadar ilmek kaydırma yaparak geliyorum. Bu şekilde tamamladım. Zincir yaptığım yere battım. İlmek kaydırma yaptım. Bir yana batıyorum, ilmek kaydırma ve bir yana daha batıyorum, ilmek kaydırma. Toplam 3 tane yan yana ilmek kaydırma yapmış olduk yani burada da. Şimdi
Zincirlerin yaptığımız bu uç kısımları doldurmaya geçiyoruz. Tığımın başına bir kere doluyorum. Yine hemen şu ilk baştaki ilk zincirime şu şekilde en alttaki zincire batarak başlıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Burada 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen doladım. Battım. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. Bunu iki seferde çekiyorum. İkişer ikişer yani. İkisini bir çektim. Kalan ikisini bir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yan tarafa batıyorum. İkisini bir çektim. Toplam 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptım. Bunu 8'e tamamlıyorum. 3 8. Yine uç noktaya geldim. Orada da aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen battım. Aynı yere 3 tane olacak. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Evet. Şimdi şu ipimi yine kesmek istiyorum. Şuradan. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. 8 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şuna batmıyorduk. Bu çünkü bunun parçasıydı. Hemen yan tarafa batarak devam ediyorum. Şuraya. Şu üst dalını almıyoruz. Alt taraftan şöyle batıyoruz. Buna dikkat edelim. Hemen ikili trabzanlarıma devam ediyorum. 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 8. ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde battım. 8. Evet. Şimdi ilmek kaydırmamı yapabilirim. Nereye yapıyorduk? Bakın şöyle sihirli halkamın ortasını tutuyordum. Tam ortaya denk gelecek ilmeğime. Şuraya. Tam orta noktasına denk gelene battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Başına bir kere dolayıp aynı şekilde bu ucu da bunun gibi tamamlıyorum. 8 tane ikili trabzan, uç kısma 3 tane ikili trabzan, 8 tane ikili trabzan daha yapıp bir üst sırama geçiyorum. Tamamlayıp gelelim. Evet, bir üst sıraya geçtim. Şimdi tel örmeye devam ediyorum burada da. Telimin ucunu şu şekilde kıvırdım. Şöyle katlıyorum arkaya doğru. Yine burada da aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bütün ilmeklerin üzerine sık iğne ile dolduruyorum. Hemen başlıyorum. İlmek kaydırmamı yapmıştım. 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi uç noktaya geldim. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Karşıya da 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu şekilde yaptım. Hemen şuraya bakın tam ortaya ilmek kaydırma yapıyorum. Ve aynı şekilde şu uç kısmı da diğer ucu da tamamlıyorum. Bu da bitmiş halimiz. Şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet, orkidemizin bu küçük çiçeğini yaparak devam edelim. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Evet. İçerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum.
ilk yaptığım sık iğneme ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Zincirlerimin üzerine ilmek kaydırma yaparak dolduruyorum. Hemen sondan bir öncekine battım. İlmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek kaydırma yapmış olduk. 5.'yi de yaptım. Şimdi zincir yaptığım yere batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İlmek kaydırma. Bir yana bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 6 tane zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 3 tane aynı şekilde uç oluşturacağız böyle. Birini oluşturdum. Bunda da 6 zincir çektim. Yine 5 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şu uca kadar 5 tane geliyorum. İlmek kaydırma yaparak. Yine aynı yere zincir yaptığım yerin dibine batıyorum. İlmek kaydırma. Bir yana ilmek kaydırma. 6 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk baştakinde 2 tane yan yana ilmek kaydırma yapıyorum. Zincir yaptığım yerin dışında. Bunda da bir tane yapıyorum. Diğerlerinde. 6 tane zincir çekiyorum. Bunda da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yani bir tane dibe yapıyorum. Bir tane de yan tarafa yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Üçüncüyü de oluşturuyorum. Yine 5 tane ilmek kaydırma yaparak buraya kadar geliyorum. Evet. Aynı yere battım. İlmek kaydırma yaptım. Bir yana geçiyorum. Aynı şekilde bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bunların içlerine doldurmaya başlıyoruz. Onu da hemen şu ipimi de yürütüyorum. Burada sık iğne ile dolduruyoruz. Hemen şu ilk yaptığım zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğnem. 4 tane sık iğne yapmış olacağım burada. 2 yan tarafa 3 ve bir yana 4. Uç noktaya geldim. Aynı yere 3 tane ilmek sık iğne yapıyorum. Aynı yere 3 tane sık iğne. Batıyorum. 1 aynı yere şu şekilde 2 aynı yere 3. Evet. Karşı tarafa geçiyorum. Karşıya da aynı şekilde 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şu şekilde 4. Şimdi nasıl yapıyorduk? Şu şekilde sihirli halkamızı takip ederek tam orta noktasını, orta noktaya denk gelen parçaya, yani yan tarafı değil de bir yana ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde batıyorum. İlmek kaydırma. Evet. Aynı şekilde bu iki ucu da tamamlıyorum. Sık iğnelerle dolanarak sonrasında bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, bir üst sıraya geçtim. Telimi yine aynı şekilde kıvırdım böyle. Telimle örmeye devam ediyorum. Burada yine sık iğnelerle üzerine dolanıyoruz, tamamlıyoruz. Hemen batıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 yan tarafa 2 yan tarafa 3 4 ve 5. Uç noktaya geldim. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3. Şimdi karşı tarafa da 5 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, buraya yan taraf hemen ilmek kaydırma yaptım. Aynı şekilde bu iki ucu da
Sık iğnelerle dolanarak burada ne yaptıysak ikisine de aynısını tekrarlıyoruz ve bu parçamızı da bitiriyoruz. Böyle oluyor bitmiş hali. Evet, şimdi çiçeğimizin şu pembe kısımlarını yapalım. Bunun için ilk olarak açık pembeyi alıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Bu şekilde. Sihirli halkamın şu şekilde kapatıyorum biraz. 4 tane zincir çekiyorum şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Tığımı 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sihirli halkama. Tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkişer ikişer çekiyoruz. 2 tanesini bir, ikisini bir. Kalan ikisini de tek seferde çekiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İkişer ikişer çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Sihirli halkama batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı 2 kere dolayıp üçlü trabzan yapıyorum 2 tane. 1 tane daha üçlü trabzan ve 2. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum ve sihirli halkama ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Uzun kesmemize gerek yok. Bu şekilde şöyle biraz yaklaştırıyorum. Evet. Şimdi koyu pembe ipimi bağlayacağım. Şu şekilde ipimi alıyorum. Evet, bu ipleri de yürütüyorum bu sırada. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şu pembe ipimi de yürütüyorum. Bağladığım ipimi. Yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 ve ikinciyi de yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sihirli halkama ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi bir miktar uzun keseceğim. Dikişte kullanacağız çünkü. Bu şekilde şu kadar yeterli. Bunu çekiyorum. Ve şu şekilde ayarlıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bakın şu sihirli halkamın ucu. Tamamen kapattım. Elimle düzenliyorum. Sonrasında şu kalan fazlalık ipleri şu şekilde kalan fazlalık şu 3 parçayı kesiyorum. Evet, şimdi bu parçasını yapalım. Bunun için de yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamın içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine. Bu şekilde kapatıyorum. Evet. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirlerin üzerine ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. 5 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Zincir yaptığım yerin hemen dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Batabilirsem. Evet. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ilmek kaydırma. Bir yana bir tane daha ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde.
Yine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradaki gibi 5 tane ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum zincirlerimin üzerine. Evet. Şimdi zincir yaptığım yerin dibine batıp ilmek kaydırma ve yan yana 2 tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. 1, yan tarafa da ikinci yaptım. Şimdi bu parçaların üzerlerine doldurmaya başlıyoruz. Onun için de sık iğne ile dolduruyorum. Hemen şuradan ilk yaptığımız yerden batarak başlıyorum. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Yan yana. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3 ve 4. Evet. Şimdi uç noktaya geldim. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Uç noktamızdayız. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Bu şekilde karşı tarafı da 4 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Dört. Evet. Şu ikinciye şurada ikinci noktaya ilmek kaydırma yapıyorum. Biraz sıkı örmüşüm. Zor giriyor. Evet, tam buraya ilmek kaydırmamı yaptım. Aynı şekilde bu parçayı da buradaki gibi tamamlıyoruz. Sonrasında bir üst sıraya geçebiliriz. Evet, bir üst sıraya geçtim. Şimdi burada telle öreceğim ama burada telimi biraz daha uzun bırakıyorum. Çünkü şu şekilde kıvrım vereceğiz. O yüzden biraz daha uzun bırakmak istiyorum. Telimi şu şekilde tutuyorum. Sık iğne yaparak başlıyoruz. 5 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, yan tarafa 2, 3, 4 ve 5. Şimdi uç noktaya geldim. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi karşı tarafa da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. Bu parçayı da aynı şekilde burada ne yaptıysak burada da aynısını yaparak tamamlıyorum. Telimi dediğim gibi şu uçla eş tutalım, bitirdiğimizde uzun keselim. Evet, bakın tamamladım. Şimdi burada şu parçayı şu tam serili halkamın orta noktasından arka tarafını tutuyorum, bakın. Şu düz tarafıyla örgümüzün. Şöyle tam orta noktasını bulmaya çalışıyorum. Orta noktadan şöyle içeri çekiyorum telimi. Burada isterseniz teli kesip yeni tel de kullanabilirsiniz. Böyle daha pratik geliyor bana. O yüzden böyle tercih ediyorum. Aynı şekilde şu ipimi de oradan çekiyorum. Tam iç kısımdan çektim. Bakın şöyle. Sonrasında bunu sarıyorum şu uç noktaya kadar. Şimdi şu kıvrımı vermek için de tığımın şöyle tutuyorum. Bu şekilde uç kısmına sarıyorum bunu. Bu şekilde sarıp tığımı çıkarıyorum. Evet. Sonrasında şu alt kısımdan birazını açıyorum. Birleştirme aşamasında kullanacağız. Bu şekilde bundan 2 tane yapıyoruz. Bu parçamızda şöyle 2 tane hazırlıyoruz. Şimdi büyük yaprağına geçelim. Büyük yaprağım için yeşil ipimi aldım. 30 zincir çekerek başlıyorum. Hemen başlangıç zincirimi oluşturdum, ilmeğimi. 30 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 30. 30 tane zincirimi çektim. Şimdi son yaptığım zincirin yan tarafına batarak
sık iğne yapıyorum. Sık iğne. Bütün zincirlerin üzerine bu şekilde sık iğne yaparak tamamlıyorum. Şu uç noktaya kadar geliyorum. Toplamda 29 tane sık iğne yapmış oluyorum. Hiçbir şey yapmadan sadece sık iğne ile dolduruyorum. Tamamlayıp gelelim. Evet, 29 sık iğnemi tamamladım bu şekilde. Şimdi son yaptığım sık iğneye aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve karşı taraftan örmeye devam ediyorum. Şu ipimi de yürütüyorum. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum. Bakın hemen şuradan son yaptığım yerin şu şekilde göstereyim yine. Son yaptığım yer şurası zaten. Biz bir yanına şuraya batacağız. Hemen yan tarafına batıyoruz. Yani bir kere doladım tığımı. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 yan tarafa, 2 bir yana, 3. Şimdi yine bir kere doluyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçtim. 1 2 yan yana hep. 3 ve 4. Evet. Şimdi tığımın başına 2 kere doluyorum. 15 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doladım. Yan tarafa batıyorum. 15 tane yan yana üçlü trabzan yapacağım. 3 seferde çektiğimiz. 1 2 3 seferde çekiyoruz. Bu şekilde yan yana 15 tane üçlü trabzanımı tamamlayıp geliyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi tığıma bir kere doluyorum. 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 yan tarafa geçiyorum. 2 tığıma bir kere doluyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 2 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1 bir yana, 2. Şimdi uç noktamıza geldik. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, bu şekilde ilk parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi karşı tarafa da burada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Ben sayılarını vereceğim yukarıda. Aynısını burada ne yaptıysak burada da aynısını yaparak şu uç noktaya kadar geliyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi son sıramıza geçtik. Burada da telle örmeye devam ediyorum. Şu şekilde telimi tutuyorum. Şurada bir miktar uzunluk bırakıp şu şekilde katlıyorum orayı. Bu sırada komple sık iğne ile dolanacağız ilmeklerimizin üzerine. Sıramızı ilmek kaydırmayla kapatıp zincir çektim. Bir tane zincir çektiğim yerin hemen dibine battım. Buradan başlayarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Bir tane yaptım. Yan tarafa 2, yan tarafa 3. Bu şekilde şu uç kısma gelene kadar toplam 29 tane sık iğne yapıyorum. 29 tane sık iğne yapıp şu uç kısma gelelim. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi uç noktaya geldim. Burada tam şu uç kısma aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3. Yan taraftan sık iğne örerek devam ediyorum. 1 2 3 bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne ile tamamlıyorum. Burada da 29 tane sık iğnemiz olacak. Tamamlıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet, birleştirme aşamasına geçelim artık. Bunun için şu şekilde iğneme bir miktar beyaz ipimden geçirdim. Şimdi ilk olarak şu üçlü ipi parçamı tutuyorum. Bunun üzerine şunu teller aşağı gelecek şekilde tutuyoruz. Şu şekilde bakın. Bu parçaları dikiyorum öncelikle. Bunun için de ilk olarak ipimi şu şekilde alttan geçiriyorum. Bu şekilde dikiyoruz.
Bu şekilde dikişimi tamamladım. Şimdi burayı şu iki ucu yan yana getirdim. Bunları bağlıyorum sağlam olması için. İki kez bağlasam yeterli. Evet. Şimdilik ipimi kesmiyorum. Pembe kısmı da diktikten sonra keseceğiz. Onun için de şu parçamı aldım. Yine iğnemi geçiriyorum. Evet. Şu pembe kısmı alt tarafa gelecek şekilde tutuyorum. Koyu pembe kısmı şu şekilde tutuyoruz. İlk olarak bu parçayı bağlıyorum bir buraya. Bu diğer iplerin olduğu yere sabitlemek istiyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu parçamızı da sabitledik. Son olarak şurada kalan iplerimle bağlıyorum, bunu da sağlam olması için. Sonrasında kesebiliriz. Şimdi yeşil ipimle hemen şu alt tel kısımlarını sarmak istiyorum. Bunun için de bu iki parçayı bakın iki parçanın ayrı ayrı telleri var ya. Bunun ikisini birlikte tutarak tam ortaya denk getirecek şekilde tutarak ikisini birden sarıyorum. Şu beyaz kalan parçalarını da aynı şekilde sarıyorum. Şöyle tutuyorum ipimi, sarıyorum. Bakın bu şekilde bu parçalarımı tamamladım. Şu şekilde sarımlarını yaptım. Şimdi şu küçük parçayı da şunu elimde ben bu parçaların şu dikiş kısımlarını yaptım. Arkasına biraz silikon sıkıp bunu dikmeden direkt yapıştırmak istiyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Bunu direkt yapıştırarak yapıyorum ben. Evet. Bu parçamız da hazır. Şimdi bütün parçalarımızı hazırlamış olduk. Şimdi artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet. Şimdi birleştirme için ben önceden bu kısmı hazırladım. Şu şekilde. Bunun için de saksımın alt tabanında şu şekilde köpük kullandım. Sünger kullandım daha doğrusu. Beyaz köpük de olur. Onun üzerine bu şekilde beyaz taşlarla kapladım. Sonrasında yapraklarımı geçirdim. 5 tane yaprağım vardı zaten. Bunları geçirdim. Şimdi biz asıl çiçek kısmını tamamlayacağız. O aşamalarını yapacağız. Hemen başlayalım onun içinde. Telimi alıyorum. Şu şekilde. Bakın. Uzunca kestim telimi. Siz de ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız ne boyutta yapmak isterseniz veya bunun sayısını mesela üçlü değil de dörtlü, beşli de yapabilirsiniz. Sayısını artırabilirsiniz. Ona göre tel uzunluğunuzu da ayarlayın. İlk olarak şu şekilde yeşil ipimi aldım. Sarmaya başlıyorum. Şu uç kısmı kapatmak istiyorum. Telim görünmesin diye sarıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen şunun bir parçasını alacağım. Bunu saracağım. Şöyle uzunluk bırakarak şurada. Alıyorum. Bunu da ikinci parçasını da sarıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu parçasını takabilirim. Şurada bir miktar uzunluk bırakıyorum üst kısmında. Şöyle sarıyorum. Evet, bunu artık buraya takabilirim. Sabitleyebilirim. Şu şekilde yine biraz uzunluk bırakıyorum.
Şununla aynı hizada olmasına dikkat ediyorum. Üsttekiyle hepsi aynı hizada olacak. Ona dikkat edelim. Evet, diğer çiçeğimi artık takabilirim. Bu şekilde bir elimle tutuyorum, bir elimle sarıyorum. Bu şekilde bütün çiçekleri sarıyoruz. Evet, bakın bu şekilde tamamladım orkidemizi. Sonrasında orta kısmına geçirmesi kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.